Devil May Cry dışarıdan gören biri için bu seri ilk bakışta çok basit görünebilir. Kırmızı paltolu, beyaz saçlı, kendinden fazla emin bir adam vardır. Elinde kılıcı, belinde tabancaları, karşısında da cehennemden çıkmış yaratıklar. Dante gelir, dalga geçer, gülümser, birkaç havalı cümle kurar ve iblisleri neredeyse bir dansın parçasıymış gibi biçip geçer. Ama Devil May Cry'ın asıl hikayesi burada başlamaz. Bu hikaye sadece iblis kesmekle ilgili değildir. Bu hikaye bir babanın ihanetiyle, bir annenin kaybıyla, iki kardeşin aynı acıyı bambaşka şekillerde taşımasıyla ve insan kalmanın ne anlama geldiğiyle ilgilidir. Çünkü Devil May Cry'ın merkezinde aslında tek bir soru vardır. Bir insanı ya da bir iblisi gerçekten ne tanımlar? Kanı mı, gücü mü, yoksa yaptığı seçimler mi? İşte Dante'nin hikayesi tam da bu sorunun içinden doğar. Ve her şey ondan çok önce babası Sparda ile başlar. Sparda, iblisler dünyasının en güçlü varlıklarından biriydi. Yani bu evrenin ilk büyük kahramanı bir insan değildi, bir iblisti. Ama Sparda'yı özel yapan şey sadece güçlü olması değildi. Onu efsaneye dönüştüren şey kendi türüne karşı çıkmasıydı. İblisler insan dünyasını ele geçirmek, insanlığı yok etmek ve kendi karanlık düzenlerini kurmak isterken Sparda başka bir seçim yaptı. Kendi dünyasına, kendi efendilerine, kendi kanına karşı geldi. İnsanlığı korumayı seçti. Bu yüzden Devil May Cry'ın başlangıcında çok önemli bir ters köşe vardır. İnsanlığı kurtaran kişi bir insan değildir, bir iblistir. Sparda, iblisler dünyasının hükümdarı Mundus'a karşı savaşır, onu durdurur. İnsan dünyası ile iblisler dünyası arasındaki bağı mühürler. Böylece cehennemin kapısı tamamen kapanmasa da insanlık bir süreliğine nefes alır. Ama Sparda'nın asıl mirası geride bıraktığı kılıçlar ya da şeytani gücü değildir. Asıl mirası seçimidir. Çünkü Sparda'nın hikayesi şunu söyler: ne olduğun değil, neyi koruduğun önemlidir. Bu cümle bütün Devil May Cry serisinin kalbine yerleştirilebilir. Dante'de, Vergil'de, Nero'da aslında bu mirasın gölgesinde yaşar. Ama aynı mirası herkes aynı şekilde taşımaz. Sparda daha sonra insan bir kadın olan Eva ile birlikte olur. Bu birliktelikten ikiz kardeşler doğar, Dante ve Vergil. İkisi de yarı insan, yarı iblistir. Yani iki dünyanın arasında doğmuşlardır. Bir yanlarında Sparda'nın şeytani gücü, diğer yanlarında Eva'nın insanlığı vardır. Ama çocuklukları uzun süre huzurlu kalmaz. Mundus'un gölgesi ailelerinin üzerine çöker. Eva öldürülür. Sparda artık ortada yoktur. Dante ve Vergil daha çocuk yaşta, hayatlarının en büyük travmasıyla baş başa kalır. Ve işte Devil May Cry'ın asıl trajedisi burada başlar. Çünkü iki kardeş aynı acıyı yaşar ama aynı sonuca varmaz. Dante kaybını alaycılığın arkasına saklar. Her şeye gülerek yaklaşır. Ciddiyetsiz görünür. Sanki hiçbir şeyi önemsemiyormuş gibi davranır. Pizza yer, borç yapar, dükkanını dağıtır, iblislerle dalga geçer. Ama Dante'nin bu rahatlığı aslında bir zırhtır. İçinde taşıdığı acıyı kimse görmesin diye kurduğu bir savunmadır. Vergil ise aynı acıyı bambaşka bir yere taşır. Onun için annenin ölümü korunamamak demektir. Güçsüz kalmak demektir. Bir daha asla o hale düşmemek gerektiğini öğrenmek demektir. Bu yüzden Vergil'in bütün hayatı tek bir fikre kilitlenir. Daha fazla güç, daha fazla kontrol, daha fazla üstünlük. Vergil insan tarafını zayıflık olarak görür. Ona göre duygular, bağlar, sevgi ve merhamet insanı kırılgan yapar. Dante ise zamanla bunun tam tersini öğrenir. İnsanı güçlü yapan şey sadece içindeki iblis değildir. Bazen insan tarafı en büyük güçtür. İşte iki kardeşin ayrıldığı yer tam olarak burasıdır. Dante acısını şakaya çevirir, Vergil acısını kılıca çevirir ve Devil May Cry'ın bütün hikayesi bu iki tavrın çatışması üzerine kurulur.
Hikayeyi kronolojik olarak anlatacaksak, ilk büyük durak Devil May Cry 3'tür. Çünkü Devil May Cry 3, Dante'nin henüz bugünkü Dante olmadığı dönemi anlatır. Bu oyunda Dante gençtir, toydur. Kendini tam olarak tanımaz. Babasının mirasını da, kendi içindeki gücü de, insan tarafının ne anlama geldiğini de tam olarak anlamamıştır. Daha çok şöyle biridir: ben Dante'yim, önüme çıkan herkesi keserim. Ama hikaye ilerledikçe bunun yetmediğini görürüz. Çünkü karşısındaki kişi sıradan bir düşman değildir. Kendi ikiz kardeşi Vergil'dir. Vergil, babaları Sparda'nın gücüne ulaşmak ister. Bunun için Temenni Guru adlı devasa şeytani kuleyi yükseltir. Bu kule sadece bir mekan değildir. İnsan dünyası ile iblisler dünyası arasındaki geçidin yeniden açılmasını temsil eder. Vergil için bu kapı güce giden yoldur. Dante içinse başlangıçta sadece durdurulması gereken bir tehdittir. Ama mesele zamanla büyür. Çünkü Dante Vergil'i durdurmaya çalışırken aslında kendisiyle de yüzleşir. Ben kimim? Sparda'nın oğlu olmak ne demek? İçimdeki iblis beni ben olmaktan çıkarır mı? Yoksa insan tarafım beni zayıf değil, güçlü mü yapar? Devil May Cry 3'ün en önemli tarafı budur. Bu oyun bize sadece Dante ile Vergil'in dövüşünü göstermez. İki kardeşin aynı mirası nasıl farklı yorumladığını gösterir. Vergil, Sparda'nın gücünü ister. Dante, Sparda'nın seçimini anlamaya başlar. Bu ikisi aynı şey değildir. Güce sahip olmak başka bir şeydir. O gücü ne için kullanacağını bilmek bambaşka bir şeydir. Devil May Cry 3'te Lady karakteri de bu yüzden çok önemlidir. Lady, Dante ve Vergil gibi yarı iblis değildir. Tamamen insandır. Ama hikayenin en insani yüklerinden birini o taşır. Lady'nin babası Arkham, güce ulaşmak için kendi ailesini feda etmiş, iblislerle ve şeytani güçlerle bağlantı kurmuş bir adamdır. Lady'nin hikayesi bu yüzden Dante ve Vergil'in hikayesine paralel ilerler. Dante ve Vergil babalarının mirasıyla boğuşurken, Lady de kendi babasının ihanetiyle yüzleşir. Bu noktada Devil May Cry çok ilginç bir şey yapar. Bir tarafta babasının gücüne ulaşmak isteyen Vergil vardır, bir tarafta babasının mirasını anlamaya çalışan Dante vardır. Bir tarafta ise babasının günahını ortadan kaldırmaya çalışan Lady vardır. Yani oyun sadece iblisleri öldür, bölümü geç hikayesi anlatmaz. Ailelerin çocuklara bıraktığı mirasları anlatır. Bazı miraslar güçtür. Bazı miraslar travmadır. Bazı miraslar ise insanın bütün hayatını belirleyen bir lanete dönüşür. Lady, Dante'ye insanlığın zayıflık olmadığını gösteren karakterlerden biridir. O, iblis gücü olmadan da direnebilir. Acı çekmesine rağmen ayakta kalabilir. Dante de onun sayesinde insan tarafını küçümsememesi gerektiğini daha iyi anlar. Ve Devil May Cry isminin anlamı da burada derinleşir. Bir iblis bile ağlayabilir, bir iblis bile vicdan taşıyabilir. Bir iblis bile insanlardan daha insan olabilir. Devil May Cry 3'ün sonunda Dante ile Vergil arasındaki çatışma doruğa çıkar. Dante artık sadece eğlenen, dalga geçen, umursamaz bir avcı değildir. Ne için savaştığını anlamaya başlamıştır. Vergil ise kendi yolundan dönmez. Onun için güç hala her şeydir. İki kardeş savaşır. Ama bu savaşın sonunda aslında kazanan yoktur. Çünkü Dante kardeşini durdurur ama onu kurtaramaz. Vergil iblisler dünyasında kalır. Dante ise insan dünyasına döner. Ve o noktadan sonra kendi işini kurar. İşte Devil May Cry adı da burada gerçek anlamına kavuşur. Bu sadece bir dükkan adı değildir. Dante'nin hayatının özetidir. İçindeki iblisle yaşayan ama insanlığını kaybetmemeye çalışan bir adamın hikayesidir. Kronolojide bir sonraki büyük durak ilk Devil May Cry oyunudur. Burada Dante artık daha olgun bir karakterdir. Devil May Cry adlı dükkanında iblis avcılığı yapar. Borç içindedir, düzensizdir, umursamaz görünür ama artık neyle savaştığını bilir. Karşısına Trish çıkar. Bu benzerlik tesadüf değildir.
Mundus, Dante'nin en derin yarasını kullanmaya çalışır. Çünkü Dante'nin en zayıf noktası geçmişidir. Annesinin kaybı, kardeşinin düşüşü, babasının mirası. Trish üzerinden Dante'nin duyguları hedef alınır. Ama Dante yine de yolundan dönmez. İlk oyunun merkezinde Mundus vardır. Mundus, Sparda'nın zamanında durdurduğu şeytani güçtür. Yani Dante'nin Mundus ile savaşı, sadece başka bir kötü karakterle yapılan final savaşı değildir. Bu, babanın yarım bıraktığı savaşın oğul tarafından tamamlanmasıdır. Ama burada önemli bir fark vardır. Dante, Sparda'nın aynısı olmaz. Onun yolunu körü körüne tekrar etmez. Kendi tarzıyla, kendi acısıyla, kendi insanlığıyla savaşır. Bu yüzden Dante sadece Sparda'nın oğlu değildir. Dante, Sparda'nın seçimini kendi hayatında yeniden yapan kişidir. O da, iblis kanı taşımasına rağmen insanlığı korur. Tıpkı babası gibi. Ama daha da önemlisi, bunu kendi iradesiyle yapar. İlk oyundaki en trajik noktalardan biri, Nello Angelo'dur. Dante'nin karşısına çıkan bu güçlü karanlık şövalye, aslında Vergil'in düşmüş halidir. Vergil, güç arayışında özgür olacağını sanmıştır. Kimseye boyun eğmemek için güç istemiştir. Ama sonunda Mundus'un kontrolü altında bir savaşçıya dönüşmüştür. Bu, Vergil'in hikayesinin en acı ironisidir. Çünkü Vergil'in bütün arzusu bağımsız olmaktır. Zayıf olmamak, kullanılmamak, yenilmemek. Ama güç uğruna kendini insanlığından kopardıkça tam da kaçtığı şeye dönüşür. Bir kukla olur. Bu yüzden Vergil sadece kötü kardeş değildir. Vergil trajik bir karakterdir. O, gücü özgürlük sanan ama gücün içinde hapsolan biridir. Dante'nin trajedisi de burada büyür. Çünkü Dante sadece bir düşmanı yenmez. Kendi kardeşinin düşmüş haliyle savaşır. Ve Devil May Cry'ın duygusal tarafı aslında en çok burada hissedilir. Bu hikayede iblisler sadece dışarıdan gelen yaratıklar değildir. Bazen insanın kendi içinden çıkarlar. Bazen güç arzusu bir iblistir. Bazen geçmişe saplanıp kalmak bir iblistir. Bazen kardeşini kurtaramamak, ömür boyu taşınan bir iblistir. Kronolojide daha sonra Devil May Cry anime serisi ve Devil May Cry 2 dönemi gelir. Bu kısım ana hikayede biraz daha ara dönem gibi durur ama Dante'nin karakterini anlamak açısından önemlidir. Çünkü bu dönemlerde Dante artık efsaneleşmiş bir iblis avcısıdır. Dışarıdan bakınca her zamanki gibidir. Rahat, umursamaz, alaycı, paraya ihtiyacı olan ama para işini de pek beceremeyen biri. Fakat bu görüntünün altında hala aynı yalnızlık vardır. Dante, insan dünyasını korur ama hiçbir yere tam olarak ait değildir. İnsan değildir. Tam iblis de değildir. Ailesi yoktur. Kardeşini kaybetmiştir. Babasının mirasını taşır ama babası yanında değildir. Dante'nin sürekli espri yapması aslında bu yalnızlığı daha da görünür kılar. Çünkü bazı karakterler ağlamamak için güler. Dante de onlardan biridir. Devil May Cry 2 serinin en tartışmalı oyunlarından biri olsa da hikayede Dante'nin daha mesafeli, daha içine kapanık, daha karanlık bir dönemini temsil eder. Burada Lucia, Arius ve Argosax gibi karakterler üzerinden yine şeytani güç, insan dünyasına müdahale ve gücün yozlaştırıcı tarafı işlenir. Ama oyunların ana duygusal omurgasına döndüğümüzde asıl büyük kırılma Devil May Cry 4 ile gelir. Çünkü bu kez sahneye yeni biri çıkar. Nero. Ama onun seçimini gerçekten kavramaz. Sparda, insanlığı korumak için kendi türüne karşı gelmişti. Tarikat ise gücü, kontrolü ve kendi düzenini korumak için kullanır. Dante bu yüzden Fortuna'ya geldiğinde ilk başta kötü adam gibi görünür. Çünkü tarikatın liderlerini hedef alır. Nero ise onu bir düşman zanneder. Devil May Cry 4 başladığında ilk bakışta Nero, Dante'nin genç bir versiyonu gibi görünür. Öfkeli, asi, kontrolsüz, güçlü ama ne olduğunu tam olarak bilmeyen biri. Fortuna adlı şehirde, Sparda tapan Order of the Sword adlı dini askeri bir yapının içinde yaşar. Bu tarikat Sparda'yı bir kurtarıcı figürü gibi görür.
Ama burada yine Devil May Cry'ın sevdiği bir tema karşımıza çıkar. Birinin mirasına tapmak, onu anlamakla aynı şey değildir. Order of the Sword, Sparta'nın adını kullanır. Ama zamanla Dante'nin aslında ne yaptığını anlarız. Dante yine sahte bir kutsallığın arkasına saklanan şeytani bir düzeni durdurmaya çalışmaktadır. Nero'nun hikayesi burada çok önemli hale gelir. Çünkü onun kolundaki şeytani güç, Yamato ile bağı ve içindeki öfke onu Dante ve Vergil'in mirasına bağlar. Nero uzun süre kendi gücünden utanır, onu bir lanet gibi görür. Ama Devil May Cry 4 boyunca bu gücün aslında sadece yok edilmesi gereken bir karanlık olmadığını öğrenir. Bu güç onun parçasıdır. Tıpkı Dante'nin içindeki iblis gibi, tıpkı Vergil'in reddettiği insan tarafı gibi. Nero'nun hikayesi Devil May Cry'ın ana temasını yeni kuşağa taşır. İçindeki karanlıktan kaçmak mı gerekir, yoksa onu kontrol edip kendi seçiminle başka bir şeye mi dönüştürmek gerekir? Dante'nin Nero'ya bakışı da bu yüzden ilginçtir. Dante, Nero'da hem kendinden hem de Vergil'den parçalar görür. Öfke onda vardır, güç onda vardır, kontrolsüzlük onda vardır. Ama aynı zamanda sevgi de vardır. Kyri'ye olan bağlılığı, onu Vergil'den ayıran en önemli şeylerden biridir. Çünkü Nero gücü sadece kendisi için istemez. Korumak istediği biri vardır. Bu da onu Sparta mirasına yaklaştırır. Devil May Cry 5 ise bütün bu hikayenin en büyük aile hesaplaşmasıdır. Hikaye yeniden Nero, Dante ve Vergil üçgeninde toplanır. Ama başta bunu tam olarak bilmeyiz. Karşımıza Urizen çıkar. Urizen, neredeyse durdurulamaz bir iblis kral gibi görünür. Diğer tarafta V adlı gizemli, zayıf, şiirsel ve karanlık bir karakter vardır. Ve Dante'den yardım ister. Nero da bu savaşın içine çekilir. Ama zamanla anlarız ki V ve Urizen aslında aynı varlığın ikiye ayrılmış halidir. Vergil'in. Vergil, insan tarafını ve iblis tarafını birbirinden ayırmıştır. İnsan tarafı V olarak kalır. İblis tarafı Urizen'e dönüşür. Ve burada Devil May Cry'ın bütün felsefesi tek bir karakter üzerinden görünür hale gelir. Vergil, yıllardır insan tarafını zayıflık olarak gördü. Duyguları zayıflık sandı, bağları zayıflık sandı, kaybı, sevgiyi, korkuyu, pişmanlığı reddetti. Ama kendini ikiye ayırdığında ortaya çıkan şey tam bir güç değil, eksiklik oldu. Urizen güçlüdür ama boştur ve zayıftır ama hisseder. Bu ikisi ayrı kaldığında Vergil tamamlanmaz. Çünkü insan tarafını yok ederek güçlü olunmaz. Sadece eksik kalınır. Devil May Cry 5'in en güçlü cümlesi belki de budur. İnsan yanını kesip atarsan geriye zafer değil, boşluk kalır. Dante bunu yıllar içinde öğrenmiştir. Vergil ise bunu hep reddetmiştir. Nero'nun bu hikayedeki yeri de çok büyüktür. Çünkü Devil May Cry 5'te Nero sadece genç savaşçı değildir. O, Dante ve Vergil'in bitmeyen kavgasını durdurabilecek tek ihtimaldir. Dante ile Vergil yıllardır aynı acıyı tekrar eder. Aynı aile yarasının içinde sıkışıp kalırlar. Biri güler, biri susar, biri insan tarafına tutunur, biri onu reddeder. Ama ikisi de geçmişten tam anlamıyla kurtulamaz. Nero ise başka bir şeydir. O, bu mirasın yeni kuşağıdır ve en önemlisi Vergil'in oğludur. Bu gerçek ortaya çıktığında Devil May Cry'ın aile hikayesi daha da derinleşir. Çünkü Vergil, güç uğruna insanlığını reddederken geride aslında bir insan bağı bırakmıştır. Bir oğul. Nero'nun varlığı, Vergil'in reddettiği her şeyin kanıtı gibidir. Bağ, aile, sorumluluk, sevgi. Devil May Cry 5'in finalinde Nero'nun Dante ve Vergil'in kavgasına müdahale etmesi bu yüzden çok önemlidir. Çünkü o sadece iki güçlü karakterin dövüşünü durdurmaz. Bir aile lanetinin tekrar etmesini durdurmaya çalışır. Dante ve Vergil'in kavgası yıllardır aynı yere çıkar. Kayıp, yıkım, ayrılık. Nero ilk kez buna başka bir cevap verir. Yeter. Bu yüzden Nero, serinin geleceği açısından çok değerlidir.
O, Dante'nin ve Vergil'in tekrar edemediği şeyi yapmaya çalışır. Geçmişi kabul etmek ama onun tarafından yönetilmemek. Devil May Cry'ın dışarıdan bu kadar havalı görünmesinin sebebi aslında içindeki acıyı sürekli stilin arkasına saklamasıdır. Bu seri bağırarak ağlamaz, onun yerine gitar çalar, kılıç savurur, tabanca ateşler, Dante espri yapar, Vergil susar, Nero öfkelenir. Ama bütün bu aksiyonun altında aynı yara vardır, aile. Devil May Cry, bir iblisin insanlığı korumasıyla başlar. Sonra o iblisin çocuklarının neye dönüşeceğini izleriz. Dante, insan tarafını kabul ederek kahramana dönüşür. Vergil, insan tarafını reddederek trajediye dönüşür. Nero ise bu iki yolun arasında üçüncü bir ihtimal arar. Belki de insanın içinde karanlık olması onu kötü yapmaz. Belki asıl mesele o karanlığı ne için kullandığıdır. Dante'nin bütün hikayesi bunu anlatır. O cehennemden gelen bir kan taşır ama insanları korur. İçinde iblis vardır ama merhameti de vardır. Alaycıdır, savruktur, düzensizdir ama en kritik anda doğru şeyi yapar. Vergil ise daha disiplinlidir, daha soğuktur, daha kontrollüdür. Ama kontrol arayışı onu kendi içindeki boşluğa hapseder. Bu yüzden Dante ve Vergil sadece iki kardeş değildir. İnsanın kendi içindeki iki sesi gibidirler. Biri şöyle der, acı çektin ama hala insan kalabilirsin. Diğeri şöyle der, acı çektiysen bir daha kimse seni incitemeyecek kadar güçlü olmalısın. Devil May Cry'ın büyüsü burada yatar. Çünkü bu iki ses de anlaşılırdır. Dante'yi sevmemizin sebebi kusursuz olması değildir. Vergil'i ilginç yapan şey sadece karizmatik olması değildir. İkisi de kırılmıştır. Sadece kırıldıkları yerden farklı yönlere gitmişlerdir. Bugün Netflix uyarlaması sayesinde Devil May Cry yeniden daha geniş bir kitlenin gündemine girdi. Ama bu evreni gerçekten anlamak için onu sadece aksiyon sahneleriyle değil, altındaki aile trajedisiyle görmek gerekiyor. Netflix uyarlaması oyunların birebir aynısı gibi düşünülmemeli. Daha çok Dante, Vergil, Sparda, Mundus ve insanlık ile cehennem arasındaki çatışma gibi temel fikirleri kendi yorumuyla ele alan ayrı bir adaptasyon olarak izlenmeli. Ama ister oyunlarda olsun, ister animasyonda, Devil May Cry'ın kalbinde değişmeyen şey şudur. Bu hikaye iblisleri öldürmekten çok insan kalmaya çalışmakla ilgilidir. Dante'nin kırmızı paltosu, kılıcı ve tabancaları sadece görsel kimlik değildir. Onlar bir maskedir. O maskenin altında annesini kaybetmiş, kardeşini defalarca kaybetmiş, babasının mirasını taşımak zorunda kalmış ve bütün bunlara rağmen gülmeye devam eden biri vardır. Dante'nin gülüşü bu yüzden hafif değildir. Tam tersine çok ağırdır. Çünkü bazen en çok gülen karakterler, en çok şeyi içine gömen karakterlerdir. Devil May Cry'a sadece hızlı dövüşleri, havalı komboları ve unutulmaz müzikleriyle bakarsak, elbette karşımızda çok eğlenceli bir aksiyon serisi görürüz. Ama biraz daha yakından baktığımızda, bu serinin aslında çok daha karanlık bir şey anlattığını fark ederiz. Bir iblisin insanlığı seçmesini, iki kardeşin aynı acıdan iki farklı kadere savrulmasını, bir oğlun babasının mirasını taşırken kendini bulmasını ve bir diğerinin güce ulaşmaya çalışırken kendini kaybetmesini, Devil May Cry'ın hikayesi bize şunu söyler. İçinde karanlık olması seni canavar yapmaz. Ama o karanlığı ne için kullandığın, kim olduğunu belirler. Dante bu yüzden sadece iblis avlayan havalı bir karakter değildir. O, içindeki cehenneme rağmen insan kalmaya çalışan biridir. Vergil sadece kötü kardeş değildir. O, acısını güce dönüştürürken kendi insanlığını kaybeden biridir. Nero ise belki de bu lanetli aile hikayesinin kırılabileceğini gösteren ilk gerçek umuttur. Ve belki de Devil May Cry'ın en güzel tarafı tam olarak budur. Bu hikayede cehennem sadece başka bir dünyada değildir. Bazen insanın geçmişindedir, bazen ailesindedir, bazen kardeşinin gözlerinde, bazen de kendi içindeki suskunlukta saklıdır.
Dante ise bütün bunlara rağmen ayağa kalkar, gülümser, kılıcını omzuna alır ve cehenneme doğru yürür. Çünkü bazı karakterler karanlığı yok edemez ama onun içinde kaybolmamayı seçer. Devil May Cry da tam olarak bunun hikayesidir. İblislerin, kardeşlerin ve lanetin hikayesi. Eğer Devil May Cry'ın sadece aksiyondan ibaret olmadığını düşünüyorsan ya da Dante ile Vergil'in hikayesini daha derinden konuşmak istiyorsan yorumlara mutlaka yaz. Sence bu hikayenin en trajik karakteri kim? Dante mi? Vergil mi? Yoksa bu aile mirasının içinde kendi yolunu bulmaya çalışan Nero mu? Bu kanalda oyunların sadece nasıl oynandığını değil, ne anlattığını da konuşuyoruz. Yeni hikaye ve oyun analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.